Ejderhalar bir şehri yakabilir ama yönetmeni sağlayamaz. Martin'in bu sözü bizim çıkış noktamız. Bugün kim daha karizmatik sorusunu değil, gerçek liderlik meselesini konuşacağız arkadaşlar. Modern dünyada iyi bir liderden ne bekliyoruz? Meşruiyet, kurum inşası, kültürel empati, ekonomi yönetimi. Bunları Fatih Egan'dan Cehre'ye, Jon Snow'dan Daenerys'e kadar aynı ölçüde tartacağız. Önce fetih ve barışın iki yüzünü göstereceğiz. Aegon'un güce dayalı birleştirmesi, Jaehaerys'in kurum ve uzlaşıyla pekiştirmesi. Sonra aynı gözlükte Jon'un kriz yönetimi ve Daenerys'in Miran deneyimine bakacağız. Kısacası ejderha alevinin açtığı kapının ardında kimin gerçekten şehirleri ve ülkeleri ayakta tutabildiğini bulacağız. Lakin videoya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalın devamlılığını bir yerde siz sağlıyorsunuz. Her zaman söylüyorum bunu. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişi duyurun lütfen. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Haydi şimdi başlayalım. Video girişinde de söylediğim gibi bugün basit bir kim daha karizmatik muhabbeti yapmayacağız. Derdimiz liderlik. Yani yönetmek, kurum kurmak, koalisyon kurmak, kriz söndürmek. Ve sadece savaş kazanmak değil, barışı da sürdürmek. Genel gidişatımız şöyle olacak. Modern dünyada iyi bir liderden ne beklediğimizi netleştirmek. Bu gözle Fatih Egon'un fetih dönemiyle uzlaşmacı Jaehaerys'in fetih sonrası yönetimini incelemek. Sonra Jon ve Daenerys'in kitap içindeki lider örneklerini artı eksi şekilde açmak. En sonunda da Jon ve Dany'yi karşılaştırıp net bir sonuca varmak. Şunu baştan koyalım. Martin defalarca söylüyor. Ejderhalar yıkıcı bir güç ama bu hükmetmeyi garantilemiyor. Şehirleri yakıp orduları dağıtabilirsiniz. Ama ertesi gün çarşı pazarı, hukuku ve sadakati kendinizden kuramazsınız. Martin'in kendi sözleri. Ejderhaların yıkıcı güçler olduğunu romanlarda açıkça belirtmeye çalıştım. Bu her zaman hükmetmeyi mümkün kılmıyor. Sadece yok etmenizi sağlıyor. Biz de buradan ilerleyeceğiz. Modern çağda iyi lider ölçütleri nedir? Kabaca özetleyeceğiz. Herkesin aynı yerden bakması için kriterleri net yazıyorum. Her karakteri değerlendirirken bunları tek tek uygulayacağız. 1. Meşruiyet ve toplumsal rıza. Sadece güç değil, kabul görmek. Mesela Aegon'un ikinci taç giyişinde Yüksek Sept'in kutsaması ve Old Town'un kapılarını açması. 2. Kurum ve hukuk. Fetihle alınan yerde düzen, mahkeme, vergi sistemi kurmak, yani bir nevi devlet kurmak. 3. Kültürel empati. Yabancı halkların korkularının ve kırmızı çizgilerini görmek. Yerleşik gelenekleri toptan savaş açmadan dönüştürücü yol bulmak. Aegon inanç ilişkisini ve Jaehaerys'in uzlaştırma refleksini bu pencerede okuyacağız. 4. Koalisyon. Büyük haneleri, loncaları, din sınıfını hatta eski düşmanları aynı masada oturtmak. 5. Ekonomi. Savaş, kuşatma, göç, kıtlık dönemlerinde tedarik, borç, üretim planlamak. 6. Şiddetin dozajı. Gücü ölçülü kullanmak. Korku yerine caydırıcılık yaratmak. 7. Geri bildirim. Hata gördüğünde geri adım atabilmek. Danışmak. Yanlışı kabul etmek. 8. Halefiyet. Bugün çalışsın diye kurulan düzenin yarın da işlemesi. Yani bir devamlı olması lazım. Sen öldüğünde 2 gün sonra yok olacaksa ortada bir sorun var demektir. 9. Anlatı yönetimi. Halkın gözünde işgalci mi, kurtarıcı mı olduğunuzu belirleyen hikayeyi yönetmek. 10. Ahlaki sınırlar. Amaç araç ilişkisinde kırmızı çizgi bırakmak. Güç bende duygusunda fren takmak. Bunlar günlük hayattan da tanıdık. Seçilmiş başkan ya da bir hükümdar fark etmez. Bu taşlar olmadan en parlak zafer bile bir sonraki kışa dayanmıyor. Peki neden Aegon ve Jaehaerys ile başlıyoruz? Çünkü Aegon fetih ve caydırıcılıkla birleştirdi. Jaehaerys ise kurum, hukuk ve güvenliği pekiştirdi. Aegon'un meşruiyet anlayışı, Eskişehir'in kapılarının barışla açılması ve Yıldızlı Sep'te 7 yağ ile mesedime töreninde görülüyor. Bu sadece dini bir ritüel değil, kabul inşası demektir aynı zamanda. Aynı olay 4. kitapta Yeni Yüce Rahib'in ağzından tarihi örnek olarak tekrar edilir. Aegon geldiğinde Yüce Rahip 7 gün 7 gece dua ettikten sonra karşı durmamayı ilan etti. Hatırlatması meşruiyet hafızasını nasıl yaşadığını gösteriyor. Jaehaerys'e gelince uzlaştırıcı lakabını boşa almış değil. İnanç ve tat arasındaki çatışmayı kazanmak yerine söndürmeyi tercih eden çizgisi şiddet yerine doktrin
bir kurum üzerinden çözüm arayan bir profil olarak öne çıkması dikkat çekici. Peki Jon ve Dany'yi bu ölçekte nasıl ölçeceğiz? Jon Snow, kaynağı kıt, ittifakı dağınık, kurumu yani gece nöbeti, gelir üretmeyen bir yapının başında. Buna rağmen borç, teminat, üretim hattı kurma niyeti, barış için nüfus transferi ve dil algı siyasetini dönüştürüşüyle sınanıyor. Kill the boy nasihati yani kişisel duyguları kesip kurumsal akla geçmek Jon'un liderliğinin kırılma anıdır. Daenerys Targaryen'de ise savaş fetih kısmında etkileyici fakat yönetim safhasında kültürel entegrasyon, hukuk, ekonomi üçgeninde ağır sınav veriyor. Martin'in ejderha gücü hükmetmeyi garanti etmez uyarısını özellikle Miren deneyimi üzerinden bizzat Dany'ye yaşatıyor. Videomuzda nasıl bir yöntem takip edeceğiz? Her bölümde şöyle sırayla gideceğiz. Meşruiyet, kurum, kültür, ekonomi, şiddet, koalisyon ve geri bildirim. Bu sayede Aegon ve Jaehaerys'te neden biri fetihte iyi, diğeri yönetimde usta, Jon ve Dany'de de neden biri krizleri orta vadeli çözüyor, diğeri tıkanıyor sorusunu net göreceğiz. Bu çerçeveyi kurarken bir iki tarih hatırlatma daha yapalım. Aegon'un meşruiyet kurucu anları sadece hikaye güzelliği değil, koalisyon mühendisliğidir de. Tersine giden örnekleri biliyoruz. İnançta savaş kördüğümüne girildiğinde zafere bile çıksanız rejim kırılgan oluyor. Maegor ve sonrası sayfalar dolusu bunun örneğini barındırır. Ayrıca Martin'in büyük tehditleri görmezden gelip iç çekişmelerle oyalanma temasını hatırlayacağız. Bu Jon'un stratejik öncelik sıralaması anlamamıza yardım edecek. Önce varoluş, sonra iktidar oyunu. Sonuç olarak iyi lider kim sorusunu sadece fetihlerle değil, fetihten sonra ayakta kalan şehirlerle ölçeceğiz. Ejderha alevi kapıyı açabilir ama devleti içeride kurmak gerekir. Aegon ve Jaehaerys bu farkın iki yüzü. Sonra yine aynı bakışla Jon ve Daenerys'i değerlendireceğiz. Dany'nin Miren'deki norm dayatımı ile toplumsal direnç arasındaki kısa devreleri, Jon'un ise düşman sayılarının müttefike çevirme manevralarını ve finans tedarik girişimini ayrıntılarıyla tartışacağız. Şimdi ilk bölüme geçelim. Önce şunu netleştirelim. Westeros'un birleşme hikayesi sadece ejderha ateşiyle kül olmuş kalelerden ibaret değil. Aegon'un gücü Jaehaerys'in sabrıyla anlam kazandı. Biri kapıyı kırdı, diğeri menteşeyi yağladı. İkisini birlikte okuyunca liderlik denen şeyin savaş alanında kazanılıp bahis zamanında doğrulandığını görüyorsunuz. Aegon'un fethi tarzıyla başlayalım. Aegon hızla meşruiyetini tesis etmek, direnişi hızla kırmak, kalan yapıyı yerinde tutmak şablonuna göre hareket eder. İlk büyük hamle Hightower'lar kapılarını açtığında ve başrahip Aegon için dua edip onu kutsadığında gerçekleşir. 7 gün 7 gece dua etti ve Fatih'i mesetti. Bu ayrıntı basit bir tören değildir. Meşruiyet mühendisi için yapılan bir uygulamadır ve işgalci imajını ilahi onay imajına dönüştürür. Hightower'ın direnişi bırakıp kapılarını açma kararı da bu nedenden kaynaklanmakta. Aksi takdirde Eskişehir yanacak ve Yıldızı Sept yıkılacaktır diye duyurulmuştur. Bunu sadece basit bir hamle olarak görmeyin, sizden farkım yok diyerek kültürel bir birleşme amacı gitmiştir Aegon burada. Göründe eski dini terk etmiştir. Ve Westeros'un baskın inancına geçerek inanç noktasında aynı çizgiye gelerek olası din dışı kafir işgalci algı ve suçlamalarından kurtulmuştur. Misal Stannis, Kızıl İlah inancına geçerek Fatih'in tersi bir hamle yaparak Westeros halkına yabancılaşmıştır ve bu hayatının büyük hatasıdır. Diğer yandan Dany'nin Miren dinine mensup olmaması da kültürel yabancılaşmaya sebep olmuştur. Fatih'e tekrar dönersek. Eğer kapılar açılmazsa ejderhalar tarafından yakılacağı öngörüldüğü için Eskişehir Fatih'i hoş karşılamış ve de o da buna karşılık dinlerine geçiş yapmıştır. Aegon'un ikinci hamlesi kazanılan yerlerde yerel düzeni dağıtmak yerine onu kendine bağlaması. Tabi bu ona diz çökmeyi kabul edenler için geçerli. Lannister'ları tahtında bırakarak, Tyrell'leri de azam lordu yaparak ödüllendiriyor, yani fetih sonrası seçkin koalisyon kuruyor. Durandon hanedanı devrilince de cezalandırma ödüllendirme dengesini kuruyor. Orys Baratheon'un Argyle Durandon ile evliliği ve Fırtına Topraklığı'nın Baratheon'lara verilmesi bunun simgesidir. Ama Aegon yönetimi her yerde aynı değil. Dawn örneği, seninle dövüşmeyeceğim ama dizle çökmeyeceğim diyen Prenses Meria, Aegon'un daima ateş ve kan ile sonuç alamayacağını göstermiştir. Dawn'u yakıp yıkmak yerine uzun oyuna dönmesi ve Rhaenys'in ölümü sonrası daha da dikkatli olması liderliğinin bir yüzü.
güç gösterisi kadar gerilim de idare etme refleksi. Yani Aegon'un formülü ejderha caydırıcılığı, kutsal meşruiyet, yerel seçkinleri ortak etmek. Kültürlerle çok oynanıyor, derdi itaat ve vergi akışı. Bu üçlü hızla fethedilmiş ülkeyi krallığın parçasına çevirmenin kısa yolu. Aegon'un başarısı burada. Kurucu şiddeti minimum kurumsal sarsıntıyla birleştirmek. Yani kısacası bana diz çökün. Koltuğunuzda oturun, yerel inanç ve kültürlerinize devam edin. Ben sizin inancınızla da kültürlerinizle ve geleneklerinizle tehdit değilim. Yaşam tarzınıza karışmayacağım dedi. Bu sebeple 300 sene sonra bile hala Fatih olarak anılıyor, zira kabul gördü. Elbette Fatih sürekli krallıkları gezerek hem halkıyla ilgilendi algısı yaratıyor hem de gözüm üzerinizde diyerek gözdağı vererek lordlar üstünde otoriter bir güç baskı kuruyordu ama bahsettiğim baskı kötü anlamda zulüm içeren bir şey değil elbette. Jaehaerys'in ima tarzına geçersek, yol yapmak, inançla uzlaşmak, kurumları onarmak şeklinde sıralanabilir. Tahta geçtiğinde ülke yorgun, fakir ve dağınıktı. Kısa bir süre iç savaş bile yaşanmıştı. Öncesinde de zaten yerel bazı isyanlarla uğraşılmıştı. Fatih fethetmişti ama haleflerine sağlam bir yönetim kurup bırakamadı. O ejderha gücünün caydırıcılığı ve karizması sayesinde insanları boyunduruk altına aldı. Onun ölümünden sonra ise Targaryen hanesi bunun sonuçlarını yaşadı ve gerçek anlamda fethin tamamlanmadığını, krallıkları birleştiremediklerini gördüler. Jaehaerys ise gerçekten birleştiren kral denmesinin sebebi bu durumu tersine çevirmesi. Söylendiği gibi Aegon 7 kralı fethetti ama onları gerçekten birleştiren, uzlaştırıcı Jaehaerys'ti. Bu birleştirmenin en net biçimde somutlaştığı alan yollar oldu. Onun zamanına kadar yolların durumu şöyle anlatılıyor. Krallık yolları kıvrılarak uzanıyor. Haydut şövalyeyle boş adamlar yolculara musallat oluyordu. Jaehaerys bu düzensizliği sistemli bir projeye dönüştürdü. Kral yolu en uzun, en masraflı ve ilk tamamlanan yol oldu. Bu yalnızca tarihsel bir dipnot değil, aynı zamanda devlet kapasitesinin artışını gösteren bir gelişmeydi. Ardından Gül yolu, Okyanus yolu, Nehir yolu ve Altın yol yenilendi. Köprüler yapıldı, yollar çakıllandı, hendekler dolduruldu. Böylece tedarik zinciri büyük bir ilerleme kaydetti. Finansman da kurumsal temellere dayanıyordu. Krallık refah içindeydi. Hazine ustası Martin Tyrell, zeki eşinin desteğiyle bu çalışmalarını yürüttü. Yol programının sembolik özetisi şu: ülkeyi birbirine bağladı ve 7 krallıktan bir tane yaptı. Bu sadece taş döşemek değil, krallığın damarlarını açmaktır ki bir bölgeyi ihya etmek, orada kalıcılığı sağlamlaştırmaktır. Ve unutmayın ki yol medeniyettir. İkinci büyük alan inanç ile kurumsal uzlaşmaydı. Aenys ve Maegor döneminin kanlı kırılmalarının ardından Jaehaerys Eskişehir'e ejderhalarıyla indi ancak amacı tam olarak sindirmek değil, uzlaşmayı kalıcılaştırmaktı. Hightower ailesiyle kapalı kapılar ardında pazarlık yaparken ortaya koyduğu asıl şart açıktı. Targaryen geleneği olan aile içi evlilik bir daha asla sorgulanmamalı ve istisnacılık inancının resmi doktrin haline getirilmelidir. Böylece kültür savaşını dogmatik bir resleşmeyle değil, doktrinal bir güvenceyle çözmüş oldu. Bu sadece Jaehaerys tat ile inanç arasında kralın barışını, yani tacın inancını koruyup savunacağı ilkesini hatırlatacak meşru bir köprü kurdu. Fatih gibi o da krallığı gezdi, insanların sorunlarını dinledi ve çözümler üretti. Ailesinin de o gezilerinde yanındaydı ve Fatih'in aksine müdahale edilen tek gelenek lordların ilk geç hakkının yasaklanması oldu. Jaehaerys gerektiğinde ejderha gücünü kullanmaktan çekinecek biri de değildi zaten ama o doğrudan kullanmak yerine kullanabileceğini karşı tarafa sezdirip üstü kapalı tehdidi tercih ediyordu. Aegon'un liderliği kriz çözme ve kurucu meşruiyet üzerine kuruluydu. Tehdit ettiğinde yakar ancak kapılar açıldığında kutsar ve kol kola girerdi. Doğan gibi uyum sağlamayacak bölgeleri uzun vadeli oyuna bırakır, yerel seçkinleri ödüllendirerek merkezi otoriteyi güçlendirirdi. Jaehaerys ise aynı sahneyi kurumsallaştırırdı. Yollarla pazar bağını kurdu, vergi tabanını genişletti, inançla kan davasını doktrinler bir anlaşmaya dönüştürdü, hudut güvenliğini sosyal ve ekonomik paketlerle destekledi. Kısacası Aegon fethedendi, Jaehaerys ise birleştirendi. Bunu günümüz diliyle özetlersek Aegon zorlayıcı güç, hızlı meşruiyet, seçkin koalisyon yani fethi mantığı özellikleriyle öne çıkıyor. Jaehaerys ise kurum inşası, altyapı ve hukuk, kalıcı uzlaşma özellikleri ortaya çıkıyor. Kısacası Aegon sahneyi kurar, Jaehaerys ise o sahneyi kalıcı tiyatroya çevirir.
Birinin liderliği ejderha gölgesinde şekillenirken ötekininki taş yollarda yürür. Bu fark birazdan John ve Daenerys'i tartışırken elimizde cetvel olacak. John'un liderliği bence 3 kelimeyle özetleniyor. Ölçekli düşünme, empati, disiplin. Yani büyük resmi görüyor ama oraya giderken insanları kaybetmemek için köprüler kuruyor. O köprüler çökerse de kural koyup uyguluyor. Hadi bunu somut olarak açalım, modern liderlik kıstaslarıyla gidelim. 1. Meşruiyet ve çocuğu öldür, adam doğusunu alma. John otoritesini seçilmiş Lord Kuman olarak alıyor ama asıl meşruiyeti davranıştan kazanıyor. O meşhur eşiği Üstad Aemon'un sözleriyle geçer. Kill the boy and let the man be born. Çocuğu öldür ve bırak adam doğsun. Aemon burada John'a karar alma cesaretini ve duygudan bağımsız icraat mesajını verir. John da hemen ardından Sam'i denemeyeceksin, itaat edeceksin sözleriyle Eskişehir'e göndermek gibi zor ama doğru bir adım atar. Tabii arkadaşlarını çevresinden uzaklaştırma meselesi ayrı bir tartışma ama güvendiği kişileri lider olarak doğru yerlere ataması doğru bir hareket. Neticede yönetime gelen yeni liderler ilk iş olarak kilit kısımları bilhassa kendi güvendiği adamlarıyla doldurmalıdır ki hakimiyeti tam kurabilsin sistem içinde. Hem seçimden gelen yetkisi hem de kritik anlarda karar alması meşruiyetin temeli zaten. John'un Janice Slyde hakkındaki kararı onun etik liderliğini en çarpıcı biçimde gösterir. Önce ip daha merhametli bir seçenek gibi görünen ancak John asmak merhamet olurdu. Kılıç daha temizdir diyerek idamı bizzat kılıçla uygular. Bu tavır Stark ilkesine doğrudan bir dönüş niteliğindedir. Hükmü veren kılıcını indirmeli. Ned Stark'ın Bran'a öğrettiği uzun versiyonda ise bu ahlaki temel daha da netleşir. Bir adamın canını alacaksan gözünün içine bakmak zorundasın. Ücretli cellatların arkasında saklanan bir hükümdar ölümün ne olduğunu çabuk unutur. Jon'un liderliğinde bu anlayış acıdan kaçmamak ve sorumluluğu doğrudan üstlenmek ilkesinde dönüşür. 3. Stratejik öncelik. Jon kimlik siyaseti yerine varoluşsal tehdidi yani ötekileri ve ölüleri merkeze koyar. Bu nedenle aynı gün kardeşliğini kızdırmayı göze alarak doğru olanı seçer. Gece nöbetçilerin operasyonel düzenine ve nöbet disiplinine takıntılı şekilde odaklanması da tesadüf değildir. Kendi devriyesini bizzat yapması, açık buyruklar vermesi ve kilometre taşları belirlemesi bu önceliğin göstergesidir. Bu çerçevede aldığı her karar yabanıları içeri almak, işte demir bankası ile anlaşmak, gemi ve erzak planlarını yürütmek, surun ötesindeki nihai savaşı doğrudan değer üreten adımlar olarak konumlanır. 4. Kurum inşası. Jon şu an bir kral değil. Bu sebeple tahta oturduğunda ne tür kurumsal inşaatlar yapacağını bilemiyoruz ama öncesinde bazı işaretlerini almak mümkün. Daha doğrusu kafa yapısını anlamak mümkün. Jon'un Sam'i savaşçı değil, kahya alim sınıfına yerleştirmesi, onun insan kaynağı yönetimindeki stratejik bakışını gösteriyor. Aemon'un değerlendirmesi nettir. Zekan kılıcı kadar keskin. Jon'un argümanı ise daha sistematik bir çerçeve sunar. Zincir her metalden halka ister. Diğer her çeşit insana muhtaçtır. Bu yaklaşım ekipten yalnızca savaşçı değil, dağılcı, mühendis, müzakereci gibi farklı rolleri çıkarma yönelik refleksini ortaya koyar. Bu da modern kurum tasarımına birebir uyan, çeşitliliği işlevsellik üzerinden değerli kılan bir liderlik anlayışıdır. Bildiğiniz gibi Satyn'in yaver yapılmasına tepki verenler olmuştu ama Jon'a göre geçmişi ve geldiği yerin hiçbir önemi olmaksızın yaptığı işe uygundu. Jon Snow insanlara güvenmez ama yeteneklerinden faydalanmaya inanır. 5. Koalisyon yönetimi. Jon'un farkı burada çok net görünüyor. Yabanlıların kampında gördüğü manzara yalnızca mızrak ve kalkanlardan ibaret değildir. Dans edenleri, ağlayan bir bebeği, oyun oynayan çocukları da görüyor. Gündelik hayatı, anneleri, çocukları fark eden bu gözlem empatiye dönüşür ve ardından politikanın dilini değiştirir. Yabanın yerine özgür halk demeye başlar. Sur dışında Wun ile tanıştığı yemin sahnesinde ise Jon'un iç sesi daha da çıplaktır. Koruluğun karşısındaki kadına ve çocuğuna, iki gri sakallıya, sakat ayakları olan, boynuz ayaklı adama baktığında gördüğü tek şey insandı. Ona göre karşısındaki öteki değildi, insandır. Ancak bu yaklaşım kurum içindeki direnci tetikler. Alisa Thorne'un krallık bizi lanetleyecek itirazı bu iç muhalefetin somut ifadesidir. Jon bu süreçte koalisyon kurarken aynı zamanda iç dirençte baş etme pratiğini geliştirir. 6. Ekonomi realizmi. Bir liderin para ve lojistik konuşmasını yapabilmesi şarttır.
John, Tycho Nestoris'le masaya oturduğunda problemi çıplak bir netlikle tarif eder. Krediye ihtiyacımız var. Bahara kadar bizi doyuracak kadar altın, yiyecek almak ve onu getirecek gemileri kiralamak için. Zor bir pazarlıktır. Anlaşma imzalandığında ise metin bize John'un endişesini de gösterir. Borç uzun bir kışta gece nöbetçilerini batırabilir fakat seçenek borç ya da ölüm olduğunda John borcu seçecek kadar gerçekçidir. Dahası hiçbir şekilde ekonomi üretemeyen yani bir para akışı olmayan Sur'a Demir Bankası gibi bir yerden borç alabilmesi bile zaten başlı başına ayrı bir başarıdır. Bu da bize John'un ikna yeteneğindeki becerisini gösteriyor. Ki tek örnek tabii ki bu değil. Bu tam anlamıyla kaynak kısıtlı altında rasyonel tercih örneğidir. Kısa vadede hayatta kalmayı, uzun vadede borcun yükünü taşımayı yeğlemek. Bu borcun ilk kısmını ödemek için de yabanıllardan kan parası alma çözümünü bulur. Muhtemelen bunları elçiye hemen vererek bankaya karşı güvenilirliğini kanıtlamayı da amaçlamıştır. 7. Kriz yönetimi. Sur'un savunmasında John'un liderliği 3 temel davranışta kendini gösteriyordu. Paniği bastırmak, mesajı basitleştirmek ve ritmi yönetmek. Sur Savaşı'nda meşaleli getir diyerek satene seslenmesi, anlık görev dağıtımının ve operasyonel netliğin örneğidir. Ateşlerin sıcaklığı, Sur'un ağlaması neden oluyordu cümlesi, onun durum farkındalığını, çevresel koşulların etkilerini izleyip hesaba kattığını gösterir. Dans başka bir noktaya taşındı ifadesi ise temponun farkında olmayı, duraksamadan yeni pozisyona geçmeyi anlatır. Bunlar ilk başta çok basit cümleler gibi görünüyor ama karakter hakkında bize gerçekten ilgi çekici bilgiler veriyor. 3. kitaptaki savunma anlarına John'un moral konuşmaları ise adeta işlevsel propaganda niteliğindedir. Sur sizi korun mantığıyla korkuyu dondurur, görev hissini öne çıkarır. Böylece hem savaş ritmi hem de birlik ruhu korunur. 8. İletişim ve moral. Yabanıllarla ortak yemin töreni düzenleyerek biz duygusunu yaratıyor. Ortak ritüelleri kullanarak yeni bir birleşik adet inşasında çalışıyor. Sur kapısından geçerken hiçbiri diz çökmedi ama her biri John'a itaat yemini etti. Sur içinde farklı inançlarla dalga geçilmesine ve çatışmaya izin vermiyor. Kızıl ilah takipçileri bize böyle yapıyor dediğinde John onlardan değil ama kendi adamlarından sorumlu olduğunu hatırlatarak bu tavrı yasaklıyor. Yabanıllara yemekle ve nöbete siyahları giymeden katılmayla ilgili yaptığı konuşmalarla daha fazla itaat ve taraftar kazanıyor ki hizmet söz konusu olduğunda kadın erkek ayrımı yapmadığını gösteriyor. Genel olarak John'un Sur'da yarattığı ortama bakarsak hem nöbet hem yabanıllar John'a bel bağlamış şekilde güvenmiş ve itaat etmekte ve çatışmadan yahut minik sorunlar dışında sıkıntılar yaşamadan gelecek vaat eden bir ortam oluşturmuş. En azından oluşturmaya başlamış. Elbette bu iç muhalefet olmadığı manasına gelmiyor. Lakin son anda verdiği çok açık ihanet kararına kadar onları da kontrol altına tutmayı başarıyordu. Sonra batırdı zaten. 9. Sert ama adil merhamet ve caydırıcılık dengesi. John'un liderliğinde 2 vites birden çalışır. Merhamet ve caydırıcılık. Mance Rayder'ın sahte infazında okla hızlı ölüm tercih ederek acımasız ritüele rıza göstermez. Acıya zaten yolu seçer. Ancak kurum disiplinine yönelik ilerlerde işte Janis Smith olayında olduğu gibi caydırıcılığı elden bırakmaz. Ayrıca az önce verdiğim diğer dinlere karşı saygılı yaklaşım olayını unutmayın. Bu ikili denge onu hem içeride saygın kılar hem de çerçeveyi net çizer. 10. Kültürel empati, ötekiyi tanımak, dili değiştirmek. Bu benim en önem verdiğim maddelerden biri. John'un yabanıl kampında gördükleri yalnızca insanileştirme değil, politika tasarım için sahadan toplam veridir de. Kadının ok dengelemesi, çocukların oyunları, devlerle ilk temas. Bu gözlemler entegrasyon şartlarına, rehinler, silah toplama, kamp yerleştirme, söz ve teminat almaya dönüşür. Farkı şurada. Sevmediği kültürleri yok ederek değil, nispi güvenlik üreterek hizaya getirir. Yabanıl yerine özgür hak demesi de bu stratejik dil değişiminin parçasıdır. Burada safi nefreti seçmesinin bir manası da yok, faydası da. John da bunun farkında. Onları tanımaya çalışıyor, hatta insan olarak çok sevdikleri de var. Bu yüzden yabanıllar arasında Sur'a katılanlar da oldu. Yani gece nöbetçilerine. Ve geldik 11'e, kişisel kusurlar ve maliyeti. John'un liderliği hiç şüphesiz ki kusursuz değil. Zaman zaman öfke patlamaları yaşıyor. Eğitim sahalarında yetmez, asla yetmez moduna giriyor. Karşısındaki neredeyse öldürme noktasına geliyor. Kararlarında yalnız kurt anları vardır. Babasından kalan kaçan adam yaralı hayvan gibi de dusturlu savaş psikolojisi zihnine dönüp duruyor, bazen gereksiz risk almasına yol açıyor. Yine de çoğu zaman frenini bulur. Eamon'un zeken kılıcın kadar keskin sözü bu akıl frenini işaret eder. Fakat kitap sonunda pembe mektup sonrası Arya'ya duyduğu zaafın getirisiyle
sorumluluğu ben alıyorum diyerek yalnız yürüyüşe çıkması suikastı tetikler. Bowen Marsh, Yarwick, Thorn hattı gibi muhaliflere karşı iç siyaset yönetimi eksik kaldığında iyi niyet tek başına yetmiyor arkadaşlar. Onların durumunun farkındaydı ama gerçek anlamda hiçbir şey yapmadı. Sadece hep kontrol altında tutmaya çalıştı. Kazanmak için uğraşmadı. Bu da onun politikada eksiği. Aegon ve Jaehaerys ile kıyasladığımızda Jon Snow hangi çizgiye daha yakın? Yakın mı? Şimdi küçük bir ayna tutalım. Birinci Aegon tarafından bakalım. Fetih aklı. Jon'un düşmanı ortak yapma ısrarı. Aegon'un diz çöktürüp yerel hukuk ve adaletleri büyük ölçüde yerinde bırakmasına benzeyen pragmatik bir siyasettir. Ateş ve zorbalıkla değil, güvenlik ve rasyonel çıkarla teslimiyet sağlamaya çalışır. Jaehaerys tarafından bakalım. Uzlaşma ve kurum. Demirbank ile yaptığı kontrat, yemin ritüellerini kurgulama biçimi, iç muhalefeti kontrol altında tutması en azından son ana kadar. Sur yeniden inşası, Jaehaerys'in barışı kurumsallaştırma yönetimine yakındır. Tabii en önemli fark burada. Jon geleceğine bildiği savaşa hazırlık yapmasıdır. Toparlarsak Jon'un liderliği stratejik bir çekirdek etrafında döner. 1. Önce varsa tehdit ötekiler. 2. Buna hizmet eden koalisyon, özgür hak ve entegrasyon. Ve 3. Bunu taşıyan kurum, gece nöbetçilerinin yeniden işlevlendirilmesi. 4. Bunları mümkün kılan ekonomik ve lojistik. İşte Demirbank Anlaşması. Etik zeminin ise Ned mirası. Hükmü veriyorsan kılıcı sen sallayacaksın. Daenerys'i konuşurken iki farklı mod görürüz. Sefer ve yönetim. Sefer modunda kararlılık, risk alabilme, moral üstünlüğü kurma ve insanları harekete geçirebilme gibi özellikleri en yüksek düzeydedir. Yönetim moduna geçtiğinde ise kurumsallaşma, yerel kültüre uyum, güvenlik ve ekonomi tasarımı ile süreklilik sağlama konularında zorlanmakta. Hadi bunu sahne sahne inceleyelim. Karar alma ve komuta karizması. Deni'nin temel komuta vitesi duruma dönme ilkesidir. Kart ve çöl travmasından sonra kendi kendine koyduğu çok net bir kural vardır. Arkama bakarsam kaybolurum. Bu kriz anlarında karar kilitlenmesine girmemesini sağlar. Astopor'da bu refleksi bir savaş planına çevirir ve tek emirle güç dengelerini alt üst eder. İyi efendileri öldürün. 12 yaşından küçük hiçbir çocuğa zarar vermeyin. Ve gördüğünüz her kölenin zincirini kırın. Özgürlük, Dracarys. Hem hedef seçimi, kamçı tutan tokay giyen efendiler hem de sivil zarara sınırlandırma talimatı vardır. Yani öfke değil, operasyon söz konusudur. Krasnes'in sahnesinde bir ejderha köle değildir deyip düğmeye basması sağdaki güç algısını tek cümleyle ters düz eder. Dragon, Dracarys. Ahlaki pusulası ve siyasal hedef artı yönlerinden biri zaten. Yunkai elçisine 3 gün içinde tüm köleleri silah, yiyecek ve parayla servis bırakın şartı bir savaş nedeni listesinden çok net bir rejim şartnamesidir. 3. günün sabahında tüm kölelerinizi dışarı gönderin. Hepsini. Yanlarında olabildiğince çok yiyecek, giyecek ve parayla. Sonra kapılarınızı lekesizlere mi açın? Bunu yaparsanız Yunkai yakılmayacak. Deniz savaş meşruiyetini kölelik bitti standardına bağlı. Operasyon sonrası devlet kurma ve ekonomi ise eksi tarafı. Kölelikle dönen ekonomiyi tek hamlede kesmek güzel. Peki sonrası? Miren'de pazar ve arz talep dengesi başka bir biçime dökülür. Yiyecek her gün daha pahalı olurken bedenin fiyatı ucuzluyordu. Genel evler mantar gibi çoğalmıştı. Eski efendilerin bir kısmı yeniden sömürü piyasalarına savrulur ve kendilerini köle olarak satar. Bu ani devrim yetersiz geçiş tasarımı sorununu gösterir. Astopor'un çöküşü ve kasap kral döngüsü bunun kanlı versiyonudur. Deni'nin köleliği kaldır hedefi ahlaken tutarlıdır ama ve kurum mimarisi ve güvenlik ikamesi eksik kaldığında şehirler boşlukta sallanır. Kültürle ilişki kurma ve meşruiyet üretimine bakarsak Deni'nin Miren'le eski seçkinlere ve genel Giscari kültürlerine yabancı kalışı belirgindir. Onları tanımaya pek yanaşmaz. Onlara karşı sevgi beslemez ve onlara saf bir nefretle bakar. Yönetmek istediği halka böyle bakan bir yönetici olamaz. Halk bunu fark eder. Yeşil faziletin teşhisi açıktır. Halkım sana baktığında deniz aşırı bir yerden gelip bizi öldürmeye ve çocuklarımızı köleleştirmeye gelen bir fatih görüyor. Bir kral bunu değiştirebilir. Saf Giscari kanından gelen soylu bir kral şehri senin yönetimine alıştırabilir. Aksi takdirde korkarım ki saltanız başladığı gibi kan ve ateş içinde sona erecek. Sonra Hizdar'la evlenmesini falan öneriyor. Aslında bu teklif Deni'ni
yerel kültür ile barıştırma gelişimidir. En azından bu Deni açısından iyi bir fırsattır ama tek başına yeterli olmadığı ortadadır. Yeşil fazilet haklı çıkacaktır. Deni'nin genel cevabı atalar değil, gemi ve kılıç minvalindedir. Ancak yerelin rızası olmadan gündelik düzen üretilemez. Sonunda evlilik ve barış anlaşmasıyla geri adım atıp çukurları yeniden açtırır. Daznak çukurunda halk Misa diye bağırır. Deniz içinden ben sizin anneniz değilim. Ölüm sanatlarını seviyorlar der. Miran halkına duyduğu nefreti görüyorsunuz değil mi? Belki bir jest, belki bir umut gördüklerinden Deni o an orada kabul etmeye hazır gibi görünerek anne diye bağırıyorlar. Çünkü Deni'nin evliliği ve çukurun açılması onlar için memnuniyet vericidir. Deni bunu ölüm sanatlarını sevdiği için diyerek hor görse de mesela bence burada Deni'nin yaşam tarzlarına ve kültürlerine artık saygı duymayı kabul etmeye dair işaret gördükleri için mutlu olmadığına ibaretti. Tabi işin özünde bu karar kültürü anlamak değil, kültüre taviz verip sakinleştirmektir. Taviz güven getirmez. Hemen ardından kentin güvenliği yine patlar zaten ve savaş sonunda başlar. Güvenlik mimarisi ve asimetrik tehditlerine bakalım. Harpya'nın oğulları gece terörü kurmaya başlar. Deni ejderha kanı gözyaşı dökmez diyerek duygularını bastırır, düzeni sağlamaya çalışır ancak karakol, istihbarat ve şehir muhafızı entegrasyonunda tıkanır. Evet bazı girişimleri falan oluyor ama yetersiz kalıyor. Şehir içi kontra isyan yani şehirli seçkin dış kuşatma paralı asker üçgeni Deni'nin kurumsal kapasiteyi büyütemediğini gösteriyor. Kimlik gerilimine bir bakalım. Ejderhaların dansında çölde sayıklarken söylediği cümleyi her şeyi özetliyor. Ağaç dikmekle onun büyüdüğünü görmek istedim. Hayır, sen ejderha kanısın. Ejderhalar ağaç dikmez. Fetihçi kimliği ile yönetici kimliği çatışır. Kuveyti'nin kim olduğunu hatırlı uyarısı ve 3 ihanet takıntısı Deni'yi sürekli iç düşman arayan ruh haline iter. Bu da yönetimde güven koylusunu kurmayı zorlaştırır ki yavaş yavaş paranoyaklaşma tehlikesini de gösteriyor. Eğer Cearyas ya da Fatih gibi iç kimliklerine denge kurabilseydi Miren'deki geçiş bir nebze daha kolay olabilirdi diye düşünüyorum. Öğrenme ve geri atma meselesine bakalım. Daenerys tabii ki tamamen kapalı biri değil. Meşhur Eroa itirafı, işte kurtardığın sandığı kızın daha kötü sonu sürüklenmesi ve Astapor için on binlerce Eroa yarattığının yüzleşmesi öz eleştiri kapasitesini gösterir. Ayrıca Zaura'ya ben savaş istemedim savunmasını yapar. Ancak istememek ile önlemek için kurum kurmak aynı şey değildir. Evet, Deni bazı hatalarından ders çıkartıyor gibi gözüküyor ama günün sonuna baktığımızda aynı kısır döngüyü hapsedilmiş gibi gözüküyor. Toplum mühendisliğinde çifte mesaja bakalım. Yani ekonomi semboller. Yasakladığı dövüş çukurlarını barış için açması Misa imgesini kitle algısında sihirli kana bağlayan bir günle yan yana getirir. Anayasal düzen yerine sembolik jest kişisel evlilik koalisyonu formülü uzun sürmez. Deni'nin niyeti iyi ama siyasal teknolojisi eksik. Kalıcı gelir gelişimi, şehir muhafızının yeniden yapılanması, yerel seçkinleri içerme denetleme mekanizması, bağımsız yargı ve lojistik olmadan devrim maliyeti halka biner. Ve özgürcülüğün sonucu fuhuş, şiddet, işsizlik döngüsüne sıkışır. Yani ambiyana tabirle Deni ekonominin içinden geçer. Bu da zaten insanların Deni'den nefret etmesinin sebeplerinden bir haline gelir. Çünkü insanlar aç, insanlar fuhuşa sürükleniyor, şiddet ve işsizlik artıyor, yiyecek yemek yok ve günün sonunda kendini köle olarak satmak zorunda kalıyorsun. Şimdi buna sebep olan birini kim niye sevsin ki? Çözüm de üretemiyor. Anlatabildim mi? Sıkıntı burada. Attığı hamlenin sonucunu öngöremiyor. Bu da çok doğal aslında çünkü Daenerys zaten bunun eğitimi falan almadı. Tamamen içgüdüsel hareket etti. Ama öğreneceğim diye de evet bayağı bir can yakmış oldu. Peki ya liderlik puanı? Stratejik vizyon köleliği kaldırması büyük hedefti ve Deni bunu savaşta başarır. Yani Astapor uyum kaygı. Fakat savaş sonrası hedef ağacı işte kurumlar, vergi, iş, yerel meşruiyet gibi eksik kalıyor. Karizma iletişime bakarsak mükemmel. Dracarys tek kelimeyle düzen değiştir. Ancak Miran halkıyla empatik köprü zayıftır hatta yoktur. Yeşil faziletin teşhisi yerindedir. Kriz yönetimi sağda hızlıdır. Şiir yönetimi de gecikmeli ve tepkiseldir. Harpya'nın oğulları gibi hücresel tehdide karşı kurumsal karşılık üretmekte zorlanıyor. Öğrenme ve esneklik vardır ama genellikle kan kaybettikten sonra gelir. Ve buna rağmen kendini kısır döngüden kurtaramıyor gibi gözüküyor. Kültür politikası dönüştür ama nasıl sorusunu da tökezler. Dövüş çukurları kararı bunun sembolüdür. Burayı açtığında alkış vardı ama sadakat hala yoktur. Kimlik yönetiminde ejderha kimliğiyle şehir kurucusu rolü çatışıyor. Denge yok. Ejderhalar ağaç çıkmaz çizgisi sonunda kendisi de kabul eder.
Ve bu durum bana göre şehirleri ülkeleri yönetemeyeceğini gösteren bir kabullenişte. En azından ejderha olmadan bunu yapamayacak. Kısaca özetlersek Daenerys fetih konusunda A++'dır. Vizyonu net, cesareti yüksek, komuta dili berrak. Ama bir şehir yönetmek vergi, gıda, güvenlik, hukuk ve kültürle bezenmiş uzun bir evliliktir. Burada eksenisi çok büyük. Yerel elitleri ne zaman ve nasıl içeri alacağı, hangi alanlarda taviz verip nerede kırmızı çizgi çekeceği, geçiş ekonomisini nasıl finanse edeceği, gece törene karşı şehir devleti güvenliğini nasıl kuracağı. Bu başlıklarda böyle üçlü bir şekilde acele, geri adım ve yeni kriz döngülerine giriyor. Çukurlar meselesi tam örnektir. Kapatıyor, direniş büyütüyor, barış için açıyor, kitle coşkusu oluyor ama güvenlik ittifak sağlanamıyor. Sonuç sahada kazandığını şehirde yitiriyor. Yine de haksızlık etmemek gerekiyor. Daenerys hiç eğitim almamış arkadaşlar. Bunu her zaman göz önünde tutun. Hanedan kurumlarına erişimi yok. Yanında bir Jaehaerys tipi sivil akıl yok. Üstad yok. Üstelik sahnenin tamamı düşmanın para ve paralı askerler akıttı bir cepheden geçer. Ancak liderlikte çıta iyi niyet ya da tek atımlı kahramanlık değil, sürdürülebilir bir düzen kurmaktır. Deni'nin dosyası burada nettir. Fetih lideri çok iyi, harika, muazzam, tam anlamıyla Fatih Aegon'un torunu. Peki devlet kurucu noktası? Şimdilik vasat altı. Bu tespiti birazdan Aegon ve Jaehaerys ile yaptığımız çerçevede oturtacağız. Ve final bölümünde Jon'la kıyaslayacağız. Arkadaşlar, şimdi tüm parçaları yan yana koyalım. Fırtına dindi, gürültü sustu, geriye kim, hangi şartta neyi daha doğru yaptı sorusu kaldı. Modern liderlik kıstaslarını tek tek önümüze koyup Jon ve Dany'yi aynı cetvelle ölçelim. Bir de Aegon'la Jaehaerys'i arka planda tutup fethederken ve hükmederken doğru refleks neye benziyor onu akılda tutalım. Meşruiyet üretme. Dany ilk bakışta Rıza'nın kraliçesi gibi görünür. Yunkai kapılarında kitleler Mise diye bağırarak onu yükseltir. Bu Giscari dilinde anne demek. Bu güçlü bir başlangıçtır ama kalıcı değildir. Meşruiyet yalnızca kurtarıcı imgesiyle kurulmaz. Kültürel kodlara temas, güven inşası ve öngörülebilir kurallar da gerekiyor. Miren nedeni yerel seçkinleri toptan şüpheli olarak görüp köprüleri yakıyor. Yeşil faziletin teşhisi bunu özetliyor zaten. Halkım sana baktığında deniz aşırı bir yerden gelip bizi öldürmeye ve çocuklarımızı köleleştirmeye gelen bir fatih görüyor. Korkarım aksi halde saltanatın başladığı gibi biter. Kan ve ateşle. Başlangıçtaki anne emgisi kısa sürede işgalci kraliçeye döner. Yani meşruiyet falan kalmadı kızda. Jon ise Rıza'yı adalet ve tutarlılıkta kurar. Jaehaerys örneği Jon'un meşruiyeti korkuya değil adalete yasladığını gösterir. Bu Ned'in kuzey etiğini birebir uygulamaktır. Hüküm veren kılıcı da sallamalıdır. Adaletin görünür ve kişisel sorumluluğun icrası kuralın herkese eşit uygulanacağı güvenini veriyor. Kahyalar Jon'u öldürseler bile arkasından ağlamaları ona karşı sevgi geliştiklerini gösteriyor. Bir bağlılık vardır ama gece nöbetinin kendisi önce geliyor. Yabanılar bile diz çökmeden itaat etmeye başlar ve Jon bu konuda zorluk çekmez. Bu açıdan ölümü sonrası nöbetin yabanılların kontrolünü Jon olmadan sağlayamayacağını göreceğiz. Kültürel okuryazarlık ve empati. Jon'un yabanıl yerine özgür halk demeye başlaması, Tormund ve devlerin tarihini öğrenme açık oluşu, birlikte yaşamaya kararı hepsi kültürel zeka örneğidir. Ayrıca birleştirici kişiliğini gösterir, empatisi yüksektir. Bu Jaehaerys'in kraliyet ziyaretlerinde halk ve dotlarla temas kurmasına benzer. Jaehaerys krizlerden sonra bile tekrar işe döner. Dany cephesinde kültürel sürtünme en büyük yaradır. İşte dövüş çukurunu kapatma ısrarı, adamların bakış şekli, nefret etmesi, ben sizin ananız mamanız vereyim demesi, köle ekonomisi bir gecede kaldırma girişimi ve eski seçkinlere güvensizlik şehir kodlarını okuyamadığını gösteriyor. Yani Daenerys bu konularda iyi değil, bu konularda başaramıyor. Fetih'te çok iyi ama gerisinde iyi değil. Kendi iç sesi bile bunu aslında kabuğuna bir yerde. Dinlenmek, gülmek, ağaç dikmek ve büyüdüklerini görmek istedin. Ama ardından gelen sert hatırlatma bellidir. Ejderhalar ağaç dikmez. Kim olduğunu hatırla. Bu uzun vadeli kurucu entegratif liderlikten çok fetih arketipine işaret eder. Dedim ya size, bu kız tam anlamıyla Fatih Aegon'un torunu. Verin bunu orduyu, binsin ejderhasına, nereye istiyorsanız onu fethetsin. Yapar, başarır. Ama şehir yönetmeye geldiğinde başaramıyor. Kurum kurma ve ekonomi lojistik kısmına gelelim. Jon Snow gibi bütçesiz bir yapıda bile kaynak yaratıyor. Ve bunu hayatta kalma planına bağlar. Tarımsal üretim, kışa hazırlık, nüfus politikası,
Taika ile yaptığı pazarlıkta borç ya da ölüm arasında borcu seçiyor ve lojistik plan kuruyor. Bu kurucu refleks Jaehaerys'in uzun soluklu reform aklına yakındır. Dany ise kölelik sonrası geçişte tıkanıyor. Eski sistemi bir gece kaldırıyor ancak alternatif üretim istihdam düzenini kuramıyor. Bir şeyler deniyor ama başaramıyor. Yeşil Fazilet'in Gizceri soyundan bir kral önerisi yerel sosyal sermaye eklemlenmesinin önemini hatırlatıyor. Dany bu tür köprü yatırımlarını ya geç ya da isteksiz yapıyor. Sonuç kısa vadede alkış, orta vadede siyasal travma, uzun vadede kan ateşe geri dönüşü eğilimi. Kriz yönetimi ve karar almaya bakalım. Jon Alice Karstark kalesinde olayı şahsedilen bir kuzey siyasetini alevlendirecek acil bir kriz olarak okuyor. Karstark Bolton hattı Stannis'i arkadan bıçaklamak üzere. Üstelik Rhaegar Karstark kapıya varırsa misafir hakkını talep edip durumu kilitleyebilir. Jon bu nedenle önleyici davranıyor. Rhaegar'ı Köstebek kasabasının güneyine karşı kaleye varmasına ve misafir hakkına sığınmasına izin vermeden zincire vuruyor. Ardından düğümü kılıçla değil teamülle kesiyor. Ailesi Sigorn ile derhal evlendirip Karhold'un geleceğini Ten'in ittifakıyla güvence alıyor. Töreni bizzat yürütmesi kararı gösteriye değil kurula ve kurumsal mühüre bağlama refleksini gösteriyor. Yani Jon'un sıcak krizlerde taktik çevikliği de mevcut. İşte mesela sur basırken görüş ve ateş üstünlüğünü anında örgütleyip merdivenlerdeki paniği kontrol altına almıştı. Sorunu doğru teşhisi, hızlı önleme ve taahhüt, kararı ritüel ve kurumla mühürlemek. Yani etkisine göz alıyor tabii. Karstark ve bazı kuzey hanelerini kızdıracağını biliyor ama gecikme maliyetini daha yüksek görüyor. Mirren'de Dany'nin kriz refleksi ise iki kutup arasında sallanıyor. Başta ilkesel bir tutum alır. Dövüş çukurlarını defalarca reddeder. 5 kez reddettim, 6. kez reddediyorum. Dövüş çukurları açılmayacaklar. Fakat içeride cinayetler sürer, şehir barış istiyordur. Yöneticiler ve dini otoriteler baskı arttırır. Yeşil Fazilet çukurların açılmasının tanrıları hoşnut edeceğini söylüyor. Belvas bırak dövüşsünler diyor. Barış'tan turnuva öneriyor. Hizdar bizzat eski arenaların ünlü isimlerini getirip sosyal ve ekonomik argümanlar yiyor. Dine bile karşı tarafın argümanlarının yüksek sesle tekrar edebilecek noktaya gelmişti. Sonra tablo tersine döner. Dany evlilik ve arenaları şartlı aç bir yönünde yumuşar. Bu kez de Skahaz gibi güvenlik aktörleri barışın fiyatının sabote edici olduğunu söyler. Harpya'nın oğulları bıçakta bıraktı ama neden? Hizdar olabilir. Sorguya çekelim. Dany ise bana getirdiği itirafların hepsi değersiz hayır diyerek işkenceli itirafa kapıyı kapatır ve gri bir denge arar. Bu çizgi bize şunu gösteriyor. Dany krizde ya maksimalist yasak yani ani kapatma cezalandırma ya da gecikmiş uzlaşma arasında gidip geliyor. Ara çözümü geçiş mimarisine bağlayamadığı için karar ortamı kolayca şüphe ve karşı darbe rutini haline dönüyor. Nitekim şehir kan görmek istiyor ve bunun müzakere masasında Dany'nin önüne kalkan yapanlar var. Toparlarsak, Jon krizi yapısal kaldıraç ve zamanlama ile çözüp kararı tören kurumla kilitliyor. Dany ise ahlaki hedefi yüksek koyup siyasi ekonomik baskı gelince pragmatik tavize dönüyor. Ancak kararlı bir tek geçiş plana bağlamadığı için şehirdeki güç odakları işte din, eski efendiler, sokak şiddeti, karar çevresini sürekli yeniden zehirleyebiliyor. Bu yüzden Jon'un kriz yönetimi kural işletme, hızlı önleme, ritüel mühürlemeyken Dany'ninki ise ilkesel çıkış, baskı altında zikzak ve geçici sükunet formuna daha çok benziyor. Şiddet kullanımına bakalım. Aegon şiddeti daha çok caydırıcılık için, Jaehaerys ise istisnai durumlarda hukukla sınırı kullanır. Jon tam olarak bu çizgide. Yani Jon'un çizgisi Aegon ve Jaehaerys hattına yakın. Caydırıcılık var ama dozlu, kural adına ve kamusal şekilde. İnfaz gerektiğinde işi başkasına havale etmiyor. Stak terbiyesi kuralı belirliyor. Dany'nin şiddeti özellikle savaş barış kırılmalarında daha total bir yöne kayar. Ejderhalar ağaç dikmez cümlesi fetişçi refleksin kendisi. Barışı sağlama döneminde şiddeti bastırmaya çabalıyor. Kendi içindeki şiddet de buna dahildir ama öfkeye kapıldığında acımasız bir şiddet gösterisi görebiliyoruz. Bu içindeki barışı isteyen genç kız ile savaş isteyen ejderha kraliçesi savaşı aslında ve günün sonunda kazanan ejderha kraliçesi olur. Kısa cevap vermek gerekirse fetih, seferberlik söz konusu olduğunda Daenerys üstün. Kitleyi heyecanlandırma, risk alma, hız ve karizma burada Dany, Aegon'un ilk dalga enerjisini taşımakta. Yönetme ve barış kurmada Jon önde. Empati, denge, kurum, hukuk, koalisyon meselesinde Jon Jaehaerys'e daha yakın. Kültürel yaklaşımda
Jon öğrenir bir dili geliştirir. Daenerys yerlerin kültürel damarlarına uzun süreli yatırım yapmaz ve nefret ederek reddeder. Adalet ve meşruiyete bakalım ayrı ayrı. Jon'un adalet anlayışı ilkeli ve görünürdür. Dany'nin adalet hamleleri haklı amaçlıdır fakat geçiş mimarisi zayıftır. Ama yine de adaletsiz olduğu iddia edilemez. Kanımca bu konuda ikisi de 3 aşağı 5 yukarı dengeli. Bununla beraber Jon kendinin nöbet ve yabanıları kabul ettirerek meşruiyetini sağlamıştır ama Dany sadece eski kölelerden kabul görmüş. Eski köle efendileri tarafından kabul görmediği için isyanlar, suikastlar ve benzeri şeyler uğraşmıştır. Yani pek de meşruiyeti var diyemeyiz çünkü işgalci bir kraliçe olarak gözükür. Öğrenme eğrisinde Jon'un kararları gelişerek ilerlerken Daenerys'in miren performansı zikzaklıdır ve diğer şeylerle birleştiğinde başarısızlığa iter. Sonuç olarak Westeros'un bugünkü ihtiyacı işte kış, açlık, ötekiler, göç yönetimi, dağılmış kurumlar düşünüldüğünde daha iyi liderlik profili Jon'da. Mesele insanları tek bir bayrak altında toplamak değil. Farklı kabile ve sınıfları aynı masada oturtup kıt kaynakla kışı geçirmek ve barışı kurumsallaştırmaktır. Bu Dany'nin en zayıf, Jon'un ise en güçlü alanıdır. Fetih çağına Daenerys ile başlanır. Barış ve yeniden inşa çağında ise Jon Snow ile devam edilir. Bugünün Westeros'u 2. çağda. Bu oyunda daha iyi liderlik kartı elbette ki Jon Snow'un elinde. Burada samimi ve rasyonel cevaplarınızı istiyorum arkadaşlar. Kışı atlatmak ve yarını kurmak için tacı kime vermek isterdiniz? Daenerys'in fetih ateşine mi? Jon'un kurum ve koalisyon aklına mı? Tek gerekçeniz ne olurdu? Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.